İstanbul medeniyetler tarihi, binlerce yıllık geçmişi, her dönem birbirine aktarılarak gelen zengin yapısıyla dünyanın kültür başkentlerinden biridir. Ulaşım olanaklarının günümüzdeki kadar gelişmediği dönemlerde iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı sayesinde uzun yıllar medeniyetler bu coğrafyada yerleşme kurmuş, her geçen zaman katlanarak bölgenin gelişim göstermesini sağlamıştır. Avrupa ve Anadolu yakası olarak ayrılan şehir köklü tarihi sebebiyle zengin bir kültüre, mimariye ve etnik yapılaşmaya sahiptir. Bu nedenle her iki yakada da zamanla tarih kokan sokaklar, medeniyetlerden izler ve mimari yapılar artmıştır. Beşiktaş, Karaköy, Sirkeci, Bebek, İstinye ve Sarıyer gibi popüler birçok semti bulunduran İstanbul Avrupa yakasında gezilecek yerler kısa bir tatille keşfedilemeyecek kadar fazladır. Tarihi atmosferi, kent ormanları, mimari yapılar ve tadılması gereken lezzetlerle Avrupa yakasında oldukça keyifli ve verimli bir gezi gerçekleştirmeniz mümkün. Bizans döneminden sonra Osmanlı'nın da en çok önem verdiği yerlerden biri olan Avrupa yakası keşfedilecek çok sayıda lokasyonla tüm ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bizler ise sizin için İstanbul'un Avrupa yakasındaki en güzel 10 yeri sıraladık. Birinci adresimiz İstiklal Caddesi. Taksim Meydanı'nın bulunduğu lokasyonda yer alan İstiklal Caddesi, İstanbul'un en kalabalık ve turistik yerlerinden biridir. Günün her saati binlerce insanın yürüdüğü caddede çok sayıda alışveriş dükkanı, bar, kafe, restoran ve müze bulunuyor. Kompakt yapılaşmanın küçük bir şehir izlenimi yarattığı caddeyi gezerken Saint Antoine Kilisesi, Galatasaray Lisesi ve Yapı Kredi Müzesi gibi yapıları mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kültürel yapının merkezi olan İstiklal Caddesi'ne ulaşmak için nostaljik tramvayı veya yokuş çıkmak istemiyorsanız, Galata ve İstiklal Caddesi arasında çalışan feniküleri tercih edebilirsiniz. Farklı semtlerden ulaşım için Taksim'e giden otobüs veya minibüsleri de ulaşım için kullanabilirsiniz. İkinci adresimiz Galata Kulesi. Avrupa yakasında manzara görsellerinde baş sırayı alan Galata Kulesi, İstanbul'da görülmeye değer yapılar arasındadır. Tüm şehrin panoramik olarak izlendiği kule, Bizans döneminden günümüze kazandırılan yapılardan biridir. Bizans döneminde ilk olarak ahşaptan yapılan kule, yangında hasar görmesi sonucu, sonraki dönemlerde Cenevizliler tarafından yığma taş yöntemiyle yeniden inşa edilmiştir. Her gün sabah 9 gece 12 saatleri arasında açık olan kuleye İstanbul Müze Kartlılar ücretsiz girebilirken kartsız ziyaretçilerin giriş için 200 TL ödemesi gerekiyor. Kulenin 9. katında bir restoran da yer alıyor. İstiklal Caddesi'nden aşağıya inerek kuleye ulaşabilir, kulenin tepesinde yer alan restoranda yemek yiyerek İstanbul manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Üçüncü adresimiz Emirgan Korusu. İstanbul Avrupa yakasında gezilecek yerlerinden bir diğeri de Emirgan Korusu'dur. Sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz, gölet çevresinde dolaşabileceğiniz ve içinde pembe, sarı ve beyaz köşkleri gezebileceğiniz Emirgan Korusu rengarenk atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Yeşiller içinde tertemiz havada, İstanbul'un tadını çıkararak dinlenebileceğiniz koruda, her yıl Nisan ayında İstanbul Lale Festivali düzenleniyor. Renk kartelası içindeki tüm renklerin açtığı laleler, festival zamanlarında bambaşka bir atmosfere sokuyor. Emirgan Korusu'na gitmek istiyorsanız, Beşiktaş sahil yolunun Sarıyer yönünde ilerleyerek koruya ulaşabilirsiniz. Ücretsiz girebileceğiniz koruyu her gün sabah 8 akşam 10 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Eğer hafta sonu gidecekseniz
kalabalıktan dolayı çevrede araç, park yeri bulamayabilirsiniz. Dördüncü adresimiz Rumeli Hisarı. Hisar olarak tasarlanan yapı, Fatih Sultan Mehmet döneminde Boğaz içinden geçen gemilerin kontrol edilmesi amacıyla yaptırılmıştır. İstanbul'un fethiyle zamanla önemini yitirmiş ve bir dönem devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. 1953 yılında restorasyon çalışmaları başlamış, 1968 yılından itibaren müze olarak ziyarete açılmıştır. İçinde Rumeli Hisarı Müzesi'ne de yer veren hisarda fetih sembolleri, Osmanlı dönemi savaşlarında kullanılan gülleler, toplar ve döneme ait taş eserler gibi koleksiyonlar sergilenmektedir. Boğaz kesen Hisarı olarak da bilinen Hisar Sarıyer'dedir. Rumeli Hisarı'nı gezmek istiyorsanız pazartesi günleri hariç diğer günler sabah 9 akşam 5 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş için ise 150 Türk Lirası ücret ödemeniz gerekiyor. Beşinci adresimiz Pierre Loti Tepesi. Haliç'in her iki yakasını birden görebileceğiniz Pierre Loti Tepesi, muhteşem Haliç manzarası ve sakin atmosferiyle büyüleneceğiniz mekanlardan biridir. Tepeye teleferikle çıkabileceğiniz gibi Eyüp Sultan Türbesi'nin çıkışında yer alan mezarlık yolundan da gidebilirsiniz. Ancak yolculuğun da manzaralar eşliğinde geçmesini istiyorsanız teleferikle çıkmayı tercih edebilirsiniz. İstanbul'daki romantik yerler arasında yer alan tepede aynı isimde bir kahve evi, hediyelik eşya dükkanları, farklı konsepte kafeler ve restoranlar yer alıyor. Karlı havalarda manzaranın mükemmellik seviyesini artırdığı Pierre Loti Tepesi'ni her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Tepeye çıktığınızda Rabia Kadın Kahvesi olarak da bilinen Pierre Loti kahvesinde manzara eşliğinde çay veya kahve içebilirsiniz. Altıncı adresimiz Minyatürk. Beyoğlu'nda yer alan Minyatürk, Türk kültürüne ait önemli ögelerin toplu olarak sergilendiği, kültürel varlıkların küçük boyutlarda peyzaj içine yerleştirildiği bir park alanıdır. Alan içinde Anıtkabir, Selimiye Camii, Peri Bacaları, Sümela Manastırı ve Nemrut Dağı gibi mimari yapılar ve önemli coğrafi oluşumların mini modellemeleri sergilenir. Hem genç hem de yetişkinler için eğlenceli ve keyifli bir gezi alanı olduğu kadar kültürel değerler açısından öğretici bir yapıya da sahiptir. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin bir arada ve bütünsel şekilde sunulduğu Minyatürk'ü haftanın her günü sabah 9 akşam 6 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş için talep edilen ücretler ise yetişkinler için 200 Türk Lirası, yabancı ziyaretçiler için 650 Türk Lirası, öğrenciler içinse 70 Türk Lirasıdır. Yedinci adresimiz Gülhane Parkı. Şarkılara da konu olan meşhur Gülhane Parkı, İstanbul'un en güzel parklarından biridir. Topkapı Sarayı'na yakın olan park, Sarayburnu Parkı olarak da bilinmektedir. Adının Gülhane olmasının nedeni, Osmanlı döneminde gül yetiştirilmek amacıyla oluşturulmuş olmasıdır. 1900'lü yıllardan itibaren de halkın kullanımına açılmıştır. Günümüze kadar birçok sayıda etkinlik ve festivalin yapıldığı parkın içinde, İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarabileceğiniz çay bahçelerinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Park içinde farklı türlerde 2 milyona yakın lale içinde muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan parkın çevresindeki Topkapı Sarayı, Alay Köşkü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi yapılarını da ziyaret edebilirsiniz.
8. adresimiz Yerebatan Sarnıcı. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Yerebatan Sarnıcı, sonsuzluğu çağrıştıran muhteşem mimarisiyle Bizans dönemi yapılarından biridir. İstanbul'da bugüne kadar en iyi korunan sarnıçlar arasında yer alan yapı, 140 metre uzunluk ve 70 metre derinlikle oldukça geniş bir alan kaplıyor. Yapı zemini sularla kaplı olduğu için dolaşım metal köprülerle gerçekleştiriliyor. 336 adet sütundan oluşan yapı, 9 metre yüksekliğiyle ziyaretçileri büyülerken, son restorasyon çalışmasından sonra yapılan yeni aydınlatmalar sayesinde oldukça etkileyici fotoğraf çekimleri sağlıyor. Sarnıç, Ayasofya ve Cağaloğlu arasında yer alıyor. Yerebatan Sarnıcı'na giriş için yetişkinlerin 100 Türk Lirası, öğrencilerin 40 Türk Lirası, yabancı turistlerin ise 700 Türk Lirası bilet ücreti ödemesi gerekiyor. Dokuzuncu adresimiz Eminönü Meydanı. Tarihi Yarımada'da yer alan meydan, İstanbul'un tarih, kültür, turizm ve ticaretin kaynaştığı en turistik alanlarından biridir. Mısır Çarşısı, Balık Pazarı gibi ticari alanlara yakın olan Eminönü Meydanı'nda yerel lezzetler deneyebileceğiniz birçok hizmet alanı bulunmaktadır. Gezilebilecek çok sayıda çarşıya da ev sahipliği yapan Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü ve Galata Kulesi'nin de bağlantı noktasıdır. Kalabalık atmosferinden farklı olarak Eminönü Meydanı'nda günün yorgunluğunu atarak, tarihi Yarımada'nın keyfini çıkarabileceğiniz birçok kafe ve restoran bulunmaktadır. Tarihi yapılar açısından da zengin olan meydanda, Osmanlı dönemi mimarisinin iyi örneklerinden biri olan Eminönü Camii konumlanmaktadır. Meydana gitmek istiyorsanız İETT otobüslerini tercih edebilirsiniz. Adresimiz Ortaköy. İstanbul'un en turistik yerlerinden biri de Ortaköy'dür. Birçok dizi ve filmin çekimi de aynı zamanda Ortaköy'de yapılmaktadır. Yemek, alışveriş ve eğlence açısından oldukça zengin yapılaşmalara sahip bölgede Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve birçok tarihi yapıda bulunmaktadır. Cami, kilise ve çok sayıda sinagogun yer aldığı Ortaköy Meydanı da sanatın merkezi olarak görülüyor. İstanbul'un simgeleşmiş ve birçok dizide geçiş görseli olarak kullanılan Ortaköy Camii de Ortaköy'de yer alıyor. Boğaz'ın kıyısında yer alan caminin çevresinde birçok kafe ve çay evi bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir ayağı da Ortaköy'de bulunuyor. Ortaköy tarafında köprünün muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Semt içindeki iskeledeki vapurlarla Boğaz turu yapabilir, Üsküdar veya Kadıköy'e giden vapurlara binebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Sizler de yorumlar kısmına bu video hakkındaki değerli görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki İstanbul Anadolu yakasında gezilecek en güzel 10 yer videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden atmış olduğu beğeni ve yorumlar için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.